Arkadaşlar bugün de size bu şekilde unisex bir hem kart hem kağıt para koyabilecek büyüklükte bir cüzdan nasıl yapılır onu göstereceğim. Bu kullanmış olduğum deri yumuşak bir deri arkadaşlar. İnce olduğu için de ben bunu astarlı yapmak zorunda kalıyorum. Eğer kalın deri olsa buna astara gerek kalmadan direkt dikilir. Şimdi bu hafta size bunu nasıl yaptığımı göstereceğim. Bu cüzdanın şu şekilde parçaları var. Şu en dıştaki bölüm. Şöyle. Benim derim ince olduğu için astarlı yapıyorum. Şu bunun bir iç bölümü. Şu şekilde. Şu da arkadaşlar kartları koymuş olduğumuz bölümlerin birincisi. Şu şöyle ikincisi. Bu şekilde üçüncüsü ve şu da hepsini kapatan dördüncü parçası. Bunun gibi aynı şekilde arkadaşlar şurada da diğer cepler var. Şimdi ben size şu delikleri ne şekilde hesaplayarak yerleştirdiğimi göstereceğim. Bunun için şöyle yapıyorum arkadaşlar. Derimin en dışından itibaren şu şekilde 5 milimetrelik bir yer işaretliyorum. Şöyle. Bir de alttan hani eğri olmasın diye alttan da aynı şekilde şöyle 5 milimlik yer işaretliyorum. Ve burayı arkadaşlar bu şekilde birleştiriyorum. Çiziyorum. Gümüş kalemimle. Bu 5 milimlik payları bu bölümde yaptığım gibi şurada ve burada da yapıyorum. Ve hepsini bu şekilde çizdikten sonra arkadaşlar şu yuvarlak kısımlarını elimle şöyle yuvarlıyorum. Ve sonra bunu nasıl deldiğimi size göstereceğim. Şöyle 5 milim olacak şekilde şu kısmını dikmeyeceğiz. Şu üç yandan çizgiler çektim ve bunları şimdi deleceğim. Bakın bu şekilde bakın deldim. Şimdi son deliği delinmiş olan deliğin içine punch'ın ucunu koyuyorum ve vuruyorum. Bakın ucuna koyuyorum delik kısmına ve vuruyorum. Bu şekilde arkadaşlar üç tarafını deleceğim. Bütün parçalarda delme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyorum. T'lerin deliklerini nasıl ayarladığımı göstereyim. Şu iki kulakların üstüne şu şekilde punch'la 2 tane delik açıyorum. Şöyle. Tamam mı? Şu alt kısmına da arkadaşlar şu şekilde bir çizik atıyorum ve buraya da bu şekilde tam ortalayarak 8 tane bölüm açıyorum. Şimdi bu T'leri ben buraya yerleştirdiğim zaman kartı buraya taktığımda arkadaşlar kart aşağıya kaçar. Buradaki dikiş kartın aşağıya inmesine engel olacak. Şimdi T'lerimin ikisini de bu şekilde yaptıktan sonra T'leri bu 1 numaralı kartlığa nasıl yerleştireceğimi göstereceğim. Bunun için şöyle yapıyorum. Ceplerimi alıyorum. Derinin en dışından içeriye doğru 1,5 santimetrelik şöyle bir işaret koyuyorum. Ve bunu çiziyorum. Kalemim gümüş olduğu için arkadaşlar bir müddet sonra bu uçuyor. Şimdi bakın. T'mi alıyorum. Bu şekilde tam bu çizginin üstüne koyuyorum. Tamam mı arkadaşlar? Heh.
Şimdi şu üstteki delikten şöyle bir işaretliyorum. Şurayı da işaretliyorum. Bak. Bunun yeri belli oldu ya, hani şimdi şunları ben önceden delmiştim ama siz delinmemiş gibi düşünün. Hemen bu kısma şöyle bir çizik atıyorum ve punchla buraya 2, 4, 6, 8 tane delik açıyorum. Aynı işlemi arkadaşlar bunun için de yapıyorum. Bu da en dıştaki bölüm. Bu şekilde kartlığımızı yerleştiriyoruz. Dikişe kartlıkların dikiminden başlıyorum. Şu 1 numaralı kartlığım, şu 2 numaralı kartlık. 2 numaralı kartlığı 1 numaralıya birleştirerek işe başlıyorum. Ucunu yakayım ve birleştireyim buraya. Şimdi arkadaşlar dikiyorum. Bu dikiş kartın aşağıya kaçmasına engel olacak. Bakın. Her dikişten sonra arkadaşlar bir resim çekeceğim. Her bölümden sonra onu dikişin sonuna koyacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Yani safa safa izlersiniz. Geri dönüyorum. Aşağıya indim. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Bu şekilde arkadaşlar 2 numaralı kartlığımı dikmiş oldum. Şimdi arkadaşlar şu 3 numaralı kartlığımı dikmeye başlıyorum. Yukarıdakini yaptığım gibi bunu da aynı şekilde dikeceğim. Bakın arkadaşlar 3. kartlığımı da diktim. Şimdi arkadaşlar kulakları dikiyorum. Tutturuyorum. Şu alttan girdim. Bu şekilde yakaladım. Bakın. Şuraya geçtim. Bundan buraya geçtim. Buraya. Kulakları da dikeceğiz. Bakın. Eğer arkadaşlar siz kalın deri değil de benim gibi böyle ince bir deri kullanırsanız ve astar yapmayı düşünüyorsanız bu kulakları diktikten sonra hemen astarımızı buraya yerleştirmemiz lazım. Bunu kesiyorum ve buraya şöyle yapıştıracağım. Bakın. Şimdi bu taraf dikildi. Bu tarafı da dikeceğim. Şimdi arkadaşlar şuradan girdim.
kulaklar da dikildi. Şimdi burada arkadaşlar, eğer astar kullanacak olursanız şunu ilave etmeden önce astarımızı buna yapıştırmamız gerekiyor. Ben astar kullanacağım için bunun astarını hemen yapıştıracağım. Bakın arkadaşlar, astarımı ilave ettim. Şimdi şu parçayı bu sefer ne yapıyoruz? Buna tutturuyoruz. Şöyle şu bölümü dikeceğiz. Bu şekilde ipimi geçirdim. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar ipi şu şekilde geçirdim. Üstten şöyle içinden geçtim. Tepesi kapalı bir dikiş tekniği uyguluyoruz burada. Çekiyorum. Bak. Aradan geçiyorum ve şöyle sıkıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar buradan giriyorum. Şöyle içinden ipimi geçiriyorum ve çekiyorum. Bunların hepsini, resimlerini arkadaşlar etap etap koyacağım. Yani birinci kartlık, ikinci kartlık, üçüncü kartlığın dikimi şeklinde resimleri koyacağım. Kaçırdığınız yer olursa oradan takip edebilirsiniz. Cüzdanda bu kısım, bakın şurası oluyor. Şurası. Şu iç gövde. Şunlar da kartlıklar. Kartlıkları, bu son kartlık. Kartlığın şöyle katlarını hep böyle bu şekilde diktim. Sadece şu kısmını dikmedim. Bu kısım da şurayla birlikte dikilecek. Şu da sağ kartlık. O da şu şekilde konacak. Ve bunun da şurası dikilmedi. Şu kısımla birlikte dikilecek. Kartlıkları şuradan başlayarak şu başa kadar dikeceğim. Zaten bu dikeceğim bölümün resmini sözlerimin sonuna koyacağım. Baştan başlayacağım tutturmaya. Şöyle arkadaşlar. Buraya kadar çektim. Aradan girdim. Tepeye kilitledim ipi. Şimdi buradan giriyorum. Bakın ipin arasından geçiyorum ve yukarıya doğru çekiyorum. Bakın üstü kilitleniyor, görüyor musunuz? Tekrar şöyle şuradan giriyorum. İpin arasından çıkıp yukarıya kilitliyorum. Bu şekilde şöyle dikiyorum. Bunu bitirdikten sonra şunu koyacağım ve böyle şuraya kadar geleceğim. Bakın arkadaşlar, kartlıkları diktim, bitirdim. Şimdi bunun dikilmesiyle ilgili olan resmi de sözlerimin sonuna koyacağım. Oradan görürsünüz. Bunu şu şekilde dış gövdeyi birleştireceğim ama birleştirmeden önce arkadaşlar bunun şu kısmını boydan boya dikeceğim. Şuraya kadar. Şöyle. Bakın. Şuraya kadar dikeceğim. Çünkü buradan itibaren şunu buna birleştireceğim.
Bunun dikilmesini size göstereyim. Aynı şekilde arkadaşlar. Buradan giriyorum. İpin arasından geçip şöyle tepeye sıkıştırıyorum. Üstü kapalı bir dikiş oluyor bu. Yani kenar boya yapmaya bu dikişte gerek kalmıyor. Bu kısmı böyle tutturuyoruz. Şöyle kenara da tutturduk. Şuradan bu şekilde bakın. Bakın dış gövdenin de sadece şu ağız kısmını şurasına diktim. Çünkü artık bunu buna tutturacağım. Bunu şu şekilde tutuyorum. Şu kartlıkları bu şekilde arkadaşlar şuradan itibaren bu şekilde bu gövdeyle birleştireceğim. Şuradan şöyle giriyorum. Şuradan bu şekilde tutturuyoruz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde buraya tutturuyorum. Şuradan tekrar giriyorum. Bakın arkadaşlar ipin arasından geçiyorum ve buraya sıkıştırıyorum. Buradan giriyorum. Bakın burayı da soktuktan sonra ipin içinden geçip buraya böyle sıkıştırıyorum. Gördünüz mü? Bu şekilde arkadaşlar bu şekilde böyle şöyle döneceğim. Buradan şekilde şöyle çekiyorum. İpin içinden geçip buraya sıkıştırıyorum. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi şu 4. kartlıkta bununla birlikte böyle dikilmiş olacak. Evet arkadaşlar bakın. Buraya kadar geldim ve bitti. Şimdi bu ipi keseceğiz. Kesmek için birazcık şunların içinden yürütüyorum. Gerçi ucunu yakacağım ama yine de yürütmekte yarar var. Sadece deriyle yapmanız şart değil. İnce keçeden de yapılır. Çok da güzel olur. O zaman keçeyle yapacak olursanız zaten astara da gerek kalmaz. Delmeye de gerek kalmaz. Direkt dikersiniz. Bakın. İpin ucunu ben buraya kadar çektim. Keseceğim. Ve burayı böyle yakacağım. Bakın. Yaktım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi unisex cüzdanım bitti. Şöyle 3 tane gözümüz var. Kart gözümüz. Şuraya ayrıca bir şey konur. Para da koyarsınız. Buralara da kağıt paralarınızı koyarsınız. Bu şekilde cüzdanım bitti. Şöyle arkadaşlar derimden 4 tane çıktı. Videom burada sona erdi. Abone olmayı, videomu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.